Psikoloji kitapları ve kişisel gelişim gururları size sürekli kendinizi sevmeniz gerektiğini, olduğunuz halinizde mükemmel olduğunuzu fısıldıyor. Ancak karanlık psikolojinin dehlizlerinde biz gerçeğin çok daha soğuk ve keskin olduğunu biliyoruz. Eğer şu an hissettiğiniz o durağanlıktan, o zihinsel hapishaneden kurtulmak istiyorsanız ihtiyacınız olan şey daha fazla öz şefkat değil, saf ve yakıcı bir utançtır. Modern dünyanın en büyük yanılsamalarından biri utancın sadece bir travma artığı veya kurtulması gereken bir yük olduğu fikridir. Oysa geriye dönüp baktığımızda insanlığın ilerlemesini sağlayan en güçlü motivasyonun kendi yetersizliğimizden duyduğumuz o derin sızı olduğu görülür. Beynimiz her duyguyu bir amaç uğruna deneyimlemek için evrimleşti. Göğsünüzün ortasında oturan o soğuk taş yani utanç aslında nöronal devrelerinizin size gönderdiği en dürüst sinyaldir. Bugün teknolojik bir aşırı yükleme altında ezilen toplumumuzun asıl sorunu kendimizden utanma yetimizi kaybetmiş olmamızdır. Hayatın içinde bir yerlerde berbat durumdayız. İlişkilerimizde, kariyerimizde veya fiziksel sağlığımızda dibe vurmuş olabiliriz. Ancak ertesi sabah uyanıp mucizevi bir şekilde daha iyi birine dönüşmüyoruz. Çünkü o değişimi başlatacak yakıtı yani utancı modern konforun kadife perdeleri arkasına saklıyoruz. Bu durumu ilk kez bir bilgisayar oyunu oynarken her öldüğümde ve topluluktan yardım istediğimde daha iyi oyuna dostum cevabını aldığımda fark ettim. Kimse elimden tutmadı. Kimse bana teselli vermedi. Sadece daha iyi olmam gerektiğini söylediler. Gerçek hayatta tam olarak böyledir. Bir şeylerde berbatsanız sadece berbatsınızdır. Ve bunun tek panzehri o utancı bir motivasyon enerjisine dönüştürmektir. Utanç o kadar baskın bir duygudur ki psikologlar ona hakim duygu derler. Çünkü sevginin, öfkenin ve korkunun bile üzerine çıkabilir. Tüm sinapslarınızı tek bir yöne kanalize edebilir. Şimdi sizi 5000 yıl önce kabile hayatının hüküm sürdüğü o toz ve vahşi zamanlara götürmek istiyorum. 150 kişilik küçük bir toplulukta yaşadığınızı hayal edin. Bir hasat festivalinde sevdiğiniz kişinin önünde dans etmeye çalışırken rezil oldunuz. Başka bir fırlamanın çıkıp muhteşem bir şekilde dans ettiğini ve ilginiz olan kişiyi büyülediğini izliyorsunuz. İşte o an hissettiğiniz o yoğun, yakıcı duygu sizin evrimsel gelişiminiz için hayati önemlidir. O dönemde kaçacak bir yeriniz yoktu. Kabilenizi değiştiremez, kendinizi internetin anonimine gömemezdiniz. Utancın tek bir çıkış yolu vardı. Kendini geliştirmek. Eğer 6 ay sonraki diğer festivalde tekrar o aşağılanmayı yaşamak istemiyorsanız dans etmeyi öğrenmek zorundaydınız. Utanç sizi değişime mahkum ediyordu. Beynimizdeki bağlantıları şekillendiren şey tam olarak bu yoğun duygusal ateşlemelerdir. Eğer çocukluğunuzda toksik bir ortamda büyüdüyseniz veya utanç duymaya zorlandığınız bir geçmişiniz varsa bu hissin beyninizin kablolarını nasıl yeniden bağladığını ve sonraki 70 yılınızı nasıl etkilediğini bizzat deneyimlemişsinizdir. Utanç nöronal ateşlemelerde o kadar güçlü bir tetikleyicidir ki biz bu duygudan kaçtığımızda aslında beynimizin kendini yeniden yapılandırma kapasitesini heba etmiş oluruz. Acı ne kadar büyükse potansiyel gelişim de o kadar büyüktür. Vücudunuz bir şeyi öğrenmenin hayati olduğunu anladığında o şeyi öğrenmediğiniz her an sizi utançla cezalandırır. Ancak günümüz dünyasında bir sorunumuz var. Kaçabiliyoruz. Bir markette yanlış bir kelime kullandığınızda veya sosyal bir hata yaptığınızda bir daha asla o markete gitmeyebilir, alışverişinizi internetten yapabilir ve utancın size öğretmeye çalıştığı dersi çöpe atabilirsiniz. Sınıfta aptalca bir şey mi yaptınız? Sadece dersi bırakabilir veya ekranın arkasına saklanabilirsiniz. Toplumumuzun mevcut yapısı davranışımızı değiştirmeden utançtan kaçmamıza izin veriyor. Ancak bu kaçış bizi gelişim yolunda felç ediyor. Bir turnuvada kendinizden çok daha küçük bir çocuğa satrançta yenildiğinizde o yoğun utanç sizi satrancı tamamen bırakmaya itiyor. Oysa o duygu aslında daha fazla pratik yapmanız için size verilen bir enerji patlamasıydı. Eğer bu zihinsel labirentten çıkmak istiyorsanız size biraz çılgınca gelecek bir önerim var. Daha fazla utanç hissedin. Utançtan kaçmayı bırakın ve onu bir ham madde gibi kullanmaya başlayın. Bu kendinizi toksik insanların sizi harap etmesine izin vermeniz demek değil. Sadece utandığınız o durumun içinden geri adım atmamanız demektir. Utancın doğası gereği davranışınızı değiştirmesi gerekir. Böylece tekrar aynı durumda olduğunuzda artık o sızıyı hissetmezsiniz. Bunun için size 30 gün protokol adını verebileceğimiz bir yöntem sunuyorum. Sizi utandıran ne varsa onu seçin ve 30 gün içinde o aynı durumu, aynı sahneyi tekrar yaşayacağınıza dair kendinize bir söz verin. Bir amatör turnuvada rezil mi oldunuz? 30 gün sonraki bir sonrakine kayıt olun. Sahilde vücudunuzdan mı utandınız? 30 gün sonra tekrar o sahile gideceğinizi belirleyin. Bu yapay kısıtlamayı yarattığınızda beyninizdeki farklı devreler harekete geçmeye başlayacak. Amigdalanız o yaklaşan utanç gününü bildiği için beyniniz bu sorunu gerçekten çözmenin zamanı geldi demeye başlayacak. Tıpkı bir düğün için kendinden iki küçük beden elbise alan ve o elbisenin içine girememenin utancıyla forma giren insanlar gibi. Siz de utancı bir motivasyon kaynağı olarak kullanmalısınız. O 30 günlük süre içinde kendinizden daha az utanmanızı sağlayacak ne varsa onu yapmak için gereken devasa enerjiyi içinizde bulacaksınız. Bilgisayar oyunda bir boss'un karşısına defalarca çıkıp her seferinde ezilmek ama sonunda onu kesmeyi başarmak gibi. Hayatın karşısına da aynı hatta çıkmalısınız. Bugün utanç duygusunu bir kaçınma mekanizmasına dönüştürerek kendi potansiyelimizi baltalıyoruz. Büyümeyerek, geri çekilerek ve konforlu mağaralarımıza saklanarak utançtan kaçıyoruz. Ama bu yaşamak değil, sadece hayatta kalmak. Eğer gerçekten iyi olmak, gerçekten dönüşmek istiyorsanız önce o aynadaki kişiden utanmayı öğrenmelisiniz. Çünkü o yakıcı his sadece yıkmak için değil, küllerinizden daha güçlü bir şey inşa etmeniz için oradadır. Mekanizmayı anladınız. Peki ya bu gücü nasıl yönlendireceksiniz? Utancın ötesine geçip zihninizi bir kale gibi inşa etmenin yollarını başka bir videoda psikolojinin daha derin katmanlarına inerek anlattım. Oraya bekliyorum.